Herkese merhabalar. Yeni bir video ve proje ile birlikteyiz. Şu an elimde arızalı bir tane mouse görmektesiniz arkadaşlar. Arızalı bir optik mouse'umuz var. Kablo içerisinden geçen data pinlerinden bir tanesi arızalandığı için maalesef mouse'umuz çalışmıyor. Ancak enerji pinleri sağlam. Mouse'u önce inceleyeceğiz. Sonra ardından farklı bir projede değerlendireceğiz. Videonun süresi uzamaması adına mouse'u açtım arkadaşlar. Şöyle kısacası açmaya da çok fazla uğraşmadık. Bildiğiniz parçaladık. Zaten arızalı. Şimdi mouse'umuzun iç kısmını birazcık inceleyelim birlikte. Ardından projemizde değerlendirelim. Mouse'umuz şu şekilde geliyor. Şöyle göstereyim sizlere. İçerisinde şöyle bir mercek mekanizması var. Şurada bir tane ledimiz var. Buradan ışık giriyor. Zeminden yansıyıp şuradaki mercekten geri gelerek şu gördüğünüz çipten ışık içeriye giriyor arkadaşlar. Bu bir nevi kamera. Bu bir kamera gibi çalışabiliyor. Bunun içerisinde bir çip var. Şuradaki ışık çipe vurarak zemindeki sinyallerin ışık sinyallerinin elektrik sinyallerine dönüşmesini sağlıyor. Ve bilgisayarımız bu sinyallere göre mouse'u hareket ettiriyor. Ana mantık bunun üzerine kurulu. Şimdi peki biz bununla ne yapacağız? Bununla basit bir güvenlik alarm devresi yapacağız. Bu projemizde kullanacağız. İsterseniz şu kapağı kaldıralım. İçerisindeki çipe de bir bakalım. Ardından kapağı yerine yerleştirelim. Yerleştiremezsek de fark etmez. Olduğu gibi kullanarak projemize geçelim. Çipin diğer yüzeyini açmadan önce mouse'u üstten de bir incelemek istiyorum arkadaşlar. Bakın şurada bir encoder'ımız var. Şurada yine switchlerimiz var. Sağlı sollu butonlarımız ve mouse'un topunun altındaki butonu da görüyorsunuz arkadaşlar. Şuralara bir şeyler yazmışlar. Ne yazmışlar bir bakalım. 24 MHz demişler. Normalde farklı bir çip için sanıyorum burada bir kristali oluyormuş. Ancak şu anda bir kristal gözükmüyor. Şöyle diğer açılardan da kabaca bir bakalım. Çok fazla malzemesi olmayan basit ancak basit olduğu kadar müthiş bir teknoloji diyebilirim. Şimdi çipimizin alt kapağını yani şu kapağını çıkaralım ve içerisine bir bakalım. Çipe zarar vermeden bu kapağı sökebilmek için biraz zorlamam gerekti arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum bakın. Mouse'umuzu hareket ettirdiğimizde hareketleri algılayan çip burada açık bir şekilde gözüküyor. Biraz daha yaklaştırmaya çalışayım sizin için. Evet, en fazla bu kadar yaklaştırabiliyorum. Buraya ışık düştüğünde arkadaşlar şöyle bozulmasın lazım bu bize. Şöyle gösterelim. Bakın ışık buraya düştüğünde ışığın hareketlerini buradaki çip elektrik sinyallerine dönüştürüyor. Ben de tam olarak bu çipin bu özelliğinden faydalanacağım. Şimdi bir tane buzzer bağlayacağız. Şuradaki ledin yerine bir tane buzzer ekleyeceğiz. Ve bir tane de lazer yardımıyla bununla basit bir alarm devresi oluşturacağız. Mouse'u bir powerbank yardımıyla besliyorum arkadaşlar. Ve beslediğimde şurada gördüğünüz kırmızı ledimiz yanıyor. Biz de tam olarak bunu kullanacağız. Bakın şimdi kırmızı ledimizin yandığını görebiliyorsunuz. Ve ancak ben lazerle buraya bir sinyal gönderdiğimde yani bir ışık düşürdüğümde led sönüyor arkadaşlar. Şöyle gösterelim sizlere. Bakın lazerle buraya sinyal gönderdiğimde ledin söndüğünü görebilirsiniz. Tam olarak bundan faydalanacağız. Buraya gelen lazer ışını kesildiğinde buraya ledin yerine bağladığımız buzzer'a elektrik gidecek ve öterek alarmımız çalışmış olacak. Şimdi buzzer bağlantısıyla sistemi tamamlayalım. Bağlantıları oluşturdum arkadaşlar. Sizler için birazcık yaklaştırıyorum. Bakın led'i arkaya aldım yandığı gözüksün diye. Buzzer'ımı da led'in olduğu yere bağladım. Bakın artı ve eksi kutupları yine gözüküyor. Buna uygun olacak şekilde buzzer'ımızı buraya bağladık. Şimdi bir tane powerbank yardımıyla güç vererek küçük bir test yapalım. Test işlemi için ortamdaki ışığı biraz azalttım arkadaşlar. Şöyle göstereyim, bakın lazerim. Lazer ışığı vurduğu an gördüğünüz gibi buzzer'ımız susuyor. Işık kesilince yine başlıyor. Biz de tam olarak bundan faydalanacağız. İsterseniz sabitleyelim ve küçük bir test yapalım. Testimizi tamamladık ve test aşamasındayız. Powerbank ile mouse'umu besledim arkadaşlar. Lazerimi burada sabitledim ve direkt olarak şuradaki mouse'umuzun üzerindeki alıcı çipe düşüyor ışığımız. Şimdi ışığı keselim ve birlikte test edelim. Bakın
Gördüğünüz gibi çipe giden ışık kesildiğinde sistemimiz devreye giriyor. Bu sistemin menzili lazerin menziliyle paralel olarak artıyor arkadaşlar. Lazeriniz ne kadar uzağa giderse o kadar uzaktan bu sistemin devreye girip çıkmasını sağlayabilirsiniz. Yine bunu kullanarak farklı bir şey tetikleyebilirsiniz. Bir röle tetikleyebilirsiniz. Bir MOSFET tetikleyebilirsiniz veya farklı bir uygulamanın devreye girmesini sağlayabilirsiniz. Böylelikle çöpe gitmesi gereken mouse'umuzdan, optik mouse'umuzdan farklı bir projede faydalandık. Bir sonraki videomuz ve projemizde görüşünceye değin şimdilik hoşça kalın diyorum arkadaşlar. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın.